Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün 1 Ekim günlerden Salı ve bu videoda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar. Bugüne kadar ben bu SPK uyarısını formalite icabı gösteriyordum. Hani öylesine gösteriyordum. Çünkü kripto paralarda herhangi bir regülasyon, herhangi bir şey yoktu. Ama bugün itibariyle resmi olarak yeni kripto para yasamız artık onaylandı, artık kabul gördü ve bizim artık bunu paylaşmamız mecburi oldu. Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunun üstüne basa basa gerçekten söylüyoruz. Bugün modumuz düşük arkadaşlar. Moralimiz sıfır, sıfır, sıfır. O Diyarbakırlı sevgililer gibi bir durumumuz var sevgili dostlar. Sebebine gelince de hemen şöyle bakalım. Bitcoin'de yapmış olduğumuz analizde 2 saatlikte Bitcoin sata döndü dedik arkadaşlar. Bitcoin iyi değil dedik arkadaşlar. 4 saatliğe geçtiğimizde de Bitcoin gene sata döndü arkadaşlar. Düşüş bekliyoruz dedik. Kanala geldik. Kanalın da altında kaldı. Daha da düşecek, daha da aşağıya doğru inecek gibilerden bekliyorduk. Destek seviyelerimiz sevgili dostlar 63.800 destek seviyelerimiz. 62.750 bu bantlardı. Buralara kadar düşmesini bekliyoruz dedik. Ama ve lakin bakın 4 saatlikte baktığımızda hala buy sinyali gelmiş değil. 2 saatlikte baktığımızda hala buy sinyali gelmiş değil. Buna rağmen bakın bu verilere rağmen ve bunun söylenmesine rağmen hani kendimi böyle bazen boşuna konuşmuş gibi hissediyorum. Benim çevremde olsun, uzak diyarlarda olsun birçok insan bu düşüşten sevgili dostlar yüksek miktarlarda lig olmuş durumdalar. İşte bu da benim canımı sıkıyor. Baktığımızda kıymetli dostlarım son 24 saat içerisinde 69.477 yatırımcı tüm parasını kaybetmiş. 69.477 dünkü düşüşten dolayı. Bu da 185 milyon dolara denk geliyor. Tek başına likidasyona baktığımız zaman OKEX borsasında bir tanesi Ethereum long açmış arkadaşlar. 1 milyon 92 bin dolarlık bir işlem lik olmuş. Tek başına bir işlem. Yani göstere göstere hani bilmiyoruz arkadaşlar fiyatların ne olacağını. Gaybı yalnız Allah bilir. Ama bazen de böyle öyle bir şeyler gelir ki Allah akıl fikir vermiş gör yani. Burada sat yazıyor. Burada sat yazdıktan sonra senin ne işin var arkadaşlar? Baylarda. Kısa vadede vur kaç yapabilirsin. Ona lafımız yok. Şöyle 5 dakikalık açtın. 5 dakikalıkta işte buradan atıyorum işte short long açtın sevgili dostlar ama burada short'a döndü, sell'e döndüğünde sat gitsin. Şuraya geldi işte aldığın fiyatın altına işte lik oldun. Burada satman gerekiyor kısa vadede. Burada buy yakmış Bitcoin hala devam ediyor. Kısa vadede bir geri çekilme olmasına rağmen hala arkadaşlar hani şu işi öğrenemedik bir türlü. Yapı yani bilmeyen yapmasın arkadaşlar. Bilmeyen kesinlikle ve kesinlikle uğraşmasın. Zarar hem kendine zarar hem psikolojisine zarar hem kesesine zarar sağlığına zarar her türlü zarar sevgili dostlar yapmayınız. Bilmeyen kesinlikle ve kesinlikle bulaşmasın. Yazık günah bu paralara. Evet canlar gelelim asıl mevzuya, asıl konuya. Neydi konumuz? Dün ne olmuştu? Powell'ın konuşması olmuştu. Niye böyle düştük? Niye böyle düştüğümüzün tabii birçok sebebi var. İşte Japonya'dan gelen olumsuz haberler, şunlar bunlar eyvallah da asıl düşüren sebep Powell'ın konuşması oldu. Dün gene aynı konudan bahsettiğimiz zaman dün Powell saat 8'e 10 kala konuşmaya başlayacak. 8.30 gibi biter bunun konuşması. İşte 9 gibi biter konuşması. O arada kesinlikle ve kesinlikle işlem yapmayınız. Long açmayınız, short açmayınız. Oturun arkadaşlar dizi izler gibi Powell'ı izleyin. Sıkıcı geliyorsa Powell açın başka bir dizi izleyin. O bir saat, 2 saat belki de piyasadan uzak durun. Piyasanın yönü bir belli olsun. Ne konuştu Paul? Aslında hiçbir şey konuşmadı arkadaşlar. İşsizlik verilerinden bahsetti. İyi gelirse şöyle olur, kötü gelirse böyle olur. Geçen ay da aynı şeyi söylemişti. İstihdam verilerinden bahsetti. Böyle gelirse böyle olur, şöyle gelirse şöyle olur.
Fiyat istikrarından bahsetti. Kendisinin asıl görevi zaten Amerika'nın ve doğal olarak tüm dünyanın fiyat istikrarını sağlamak sevgili dostlar. Ve enflasyon hedeflerinin %2 olduğunu söyledi. Bunların hepsini geçen ayda, ondan önceki ayda, ondan önceki ayda söylemiş idi. Burada dip noktaya baktığımız zaman aslında en önemli konuya baktığımız zaman iki tane daha faiz artışı beklediğini söylüyor. Yapabileceklerini söylüyor arkadaşlar. Ve bunun hani laflarının arasından böyle cımbızla aldığımızda 50 baz bir daha gelmeyeceğini, 25-25 gelme ihtimalini bize çıkartıyor arkadaşlar. İki faiz indirimi daha var. Geçim faiz indirimi 50 bazlı. Şimdi 25 yapacağını, ondan sonraki Aralık toplantısında gene 25 yapacağına dair ip uçları verdi. Hemen şöyle bakalım. Gmail gruba geldik sevgili dostlar. 25 baz puanlık faiz indirim oranı %64 diyelim biz buna. %60.9. %64'lük bir orana yükseldi. Zaten Fed hiçbir zaman ikinci faiz indirimini 50 baz yapacağına dair hiçbir şey söylememiş, hiçbir şey ima etmemişti bugüne kadar ama piyasada böyle bir beklenti vardı. Nedense. İkinciyi de 50 yapacak şeklinde. Geldiğimizde 50 yapacak diyenlerin oranı da %36'ya düştü sevgili dostlar. Şöyle bir tahminlere bakalım. Bakınız bu 50 yapacak ihtimali birkaç gün önce %55'lerde falandı. %58'lerdeydi arkadaşlar. Daha sonradan bu 50 bazlık faiz indirimi biraz daha düştü. Şuralara 53'lere düştü ve bugün gelen nokta çok daha aşağılarda. 25 yapacak diyenlerin oranı çok aşağılardaydı ve geldi yukarıya doğru çıktı. 25 baz faiz indirimi sinyali piyasanın hoşuna gitmedi ve piyasa aşağıya doğru düşmeye başladı Powell'ın açıklamaları ile. O esnada Powell'ın bir alt seviyesi. Biraz daha önce gerçi bundan biraz daha önce Bostic arkadaşlar. Yine Fed başkanlarından, Fed eyalet başkanlarından Bostic çıktı. Dedi ki işsizlik verilerini bekliyoruz dedi arkadaşlar. İşsizlik verilerinde önemli bir düşüş kaydedersek, yani istihdam verilerinde önemli bir düşüş kaydedersek, iş gücü piyasasının zayıfladığını görürsek o zaman 50 bazlık faiz indirimini destekleyebilirim şeklinde. Baba bu ne sirke bu ne lahana turşusu. Yani biri 50 bazdan bahsederken biri de 25'ten bahsederken diğeri de 50'den bahsediyor. Tamam şartlar var. Şartlı önermeler. Diyor ki işsizlik verileri iş gücü piyasası zayıf gelirse desteklerim diyor. Ama yani gündeme o düşüyor. Manşete o düşüyor. 50'yi desteklerim. Manşeti düşüyor. Kafalar karışık. Uzun vadeci iseniz sevgili dostlar o konuyu da söyleyelim. Mesela kim uzun vadeci? Japonya'dan Meta Planet firması. Meta Planet sevgili dostlar dün uzun vadeciyim ben dedi. Kısa vadeli düşüşler, yükselişler benim umurumda bile değil dedi Meta Planet. Ve gitti kardeşim 107 adet notlarıma da bakıyorum yanlış olmasın. Dünkü düşüşte o çakılmada gitti 107 adet Bitcoin daha satın aldı. Bitcoin'in tarihsel döngülerine baktığımız zaman arkadaşlar işte Amerika'nın S&P 500 dolarla işlem yapılan ürünlere baktığımız, finansal ürünlere baktığımız zaman genel olarak hepsi değil, çoğunluğu belli bir zaman sonra bu düşüşlere, bu çıkışlara aldırmadan sürekli toplayanların çok büyük paralar kazandığını görüyoruz. Yani Fed böyle dedi, Fed şöyle dedi, öldük, bittik, battık bilmem ne demek yerine o düşüşlerde bir yolunu bulup bir yerlerden para bulup alım yapan ve sadece oturan, alım yapıp sadece oturanlar büyük paralar kazandı. Ve Meta Planet 107 tane Bitcoin aldığında elindeki Bitcoin sayısını 500 adet Bitcoin'e çıkardı. Ve Japonya borsası eksideyken, Japonya borsası pek de iyi değilken arkadaşlar, sırf bu adamlar gidip Bitcoin aldılar diye bu kadar ucuzdan hazır düşmüşken Bitcoin aldılar diye hisse senetlerinde %3.63'lük bir artış oldu. Kısa vadeciyseniz bu Powell ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş, şu ne demiş tabii ki de takip edeceksiniz. Ama uzun vade, beklerim, uzun vade, sabırlıyım ben diyorsanız yolumuz aydınlık arkadaşlar. Boğaya doğru güldür güldür ilerliyoruz. Tabii bu boğada parasını böyle ani düşüşlerde kaybetmeyenler nasiplenecek. Onlar faydalanacak arkadaşlar. Yoksa paranız yoksa boğa gelmiş neyimize.
ETF'lere bakalım. ETF girişlerine bakalım arkadaşlar. Bitcoin ETF'lerine giriş var. Kurumsallar gidip Bitcoin ETF'leri alımı yapmaya devam ediyorlar. Dün de 61 milyon dolarlık, hani alanlar, satanlar, alanlar, satanlar dengelediğimiz zaman, nete baktığımız zaman 61 milyonluk Bitcoin tarafına bir giriş olmuş, ETF tarafına. Ethereum'a ise insanlar pek güvenmiyor arkadaşlar. Ethereum ETF'lerinden de dün 822 bin dolar. Yani milyon falan değil. Bitcoin tarafı 61 milyon dolar giriş olmuş. Ethereum tarafına da 882 bin dolarlık bir çıkış olmuş piyasalardan. Şöyle piyasaya bir bakalım. Vaziyetimize bakalım arkadaşlar. Durum neymiş? Piyasalarda 0.50 Bitcoin düşerken Ethereum 0.47 yükselmiş olduğunu görüyoruz. ETF'lerle ters hareket etmişler. Şöyle baktığımız zaman BNB kötü günler geçiriyor arkadaşlar. Diyecektim ki toparladı. Sıfıra sıfır kaldı ki BNB'nin aslında çok daha yukarılarda olması gerekiyor. Bu şey yaramadı. Hani CZ'nin hapisten çıkması, Binance'dan hiç bahsetmemesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı Binance tarafında ve şu an Binance'in yeni CEO'su Richard Tang de topluluk tarafından, kripto para ekosistemi tarafından da biraz sevilmeyen bir adam oldu. Bu adam hakkında ileride daha kötü şeyler duyabiliriz çünkü adam sevilmiyor arkadaşlar. Yani bir CZ yarısı değil. Hani CZ'nin yanında yetişmiş, CZ'nin müdürlerinden, CZ'nin sağ sol kollarından biri olmasına rağmen pek sevilmiyor arkadaşlar. Binance sıkıntılı. Gelelim günün şampiyonlarına. En tepede Popcat Sol var. Popcat Sol zaten bizim long dediğimiz, aldığımız, tuttuğumuz, long olarak tuttuğumuz bir proje. VIF arkadaşlar gayet güzel. Phantom videosu var. Anlattık Phantom'u. Bonk videosu var. Anlattık 2-3 gün önce. En çok düşenler ENA, Celestia, CFX, Jasmine arkadaşlar. Jasmine geçen birkaç gün önce de en çok düşenlerde görmüştük. Bu Jasmine'i bir inceleyelim bakalım. Jasmine'de neler oluyor? Bir videosunu hazırlayalım. Jasmine benim dikkatimi çeken projede. Proje olarak temel anlamda sağlam bir proje de ne oluyor Jasmine tarafına? Teknik olarak bir analizini yapalım Jasmine'in. Evet, Bitcoin'den çıkalım mı? Göstergeler sata mı dönmüş? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hull hareketli ortalama 64.600'den geçiyor. Eğer 64.600'ün üzerinde bugün için bir kapanış görürsek her şey yolundadır. Hiçbir problem yoktur demektir olarak görülüyor. 64.600'ün altındayız. Üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Gösterge anlamında. Grafik anlamında evet, az önce düşen grafik 5 dakikalıkta kalmışız. Yönünü yukarıya doğru çevirmiş. Bakınız 2 saatlikte Bitcoin 200 günlük hareketli ortalama, 200 birimlik diyelim, hareketli ortalamadan daha önce de bizim 62.750, burası bir kavşaktır. Araba gelir 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 buradan dönebilir. Burası bir kavşak eğer dönecekse. Başka bir kavşak. Buralarda kavşak yok. Diğer kavşak 62.750'dir. Burası da bir kavşaktır dedik ve 62.750'den buradan da dönmediğini varsayarsak son kavşak 60.300'dü. 60.300'e kadar geldi ve 60.300'ün altında bir kapanış görürsek tamamdır. Bu araba dönmeyecek kardeşim. Bu araba Kars arabası. Doğu Ekspres'i. Biliyor bu. Deyip piyasadan çıkacaktık. Yanlış otobüse binmişiz. Yanlış uçağa binmişiz deyip atlayacaktık aşağıya paraşütle. Onun için daha oralara inmeden 62.750'den destek aldı. Yukarıya doğru kafayı çevirdi. Ancak al sinyali bir dönüş hareketi olsa da henüz gelmiş değil. Ama daha kısa vade vurkaç düşünüyorsanız bir saatlikte gelmiş. Bir saatlikte alıyorsan bir saatlikte satacaksın arkadaşlar. Tamam mı? Bir saatlikte alıyorsan bir saatlikte satacaksın. Bir saatlikte alıyorsan artık ne zaman al sinyali gelir bilemem. Ama şunu söyleyebilirim. Biraz daha böyle orta vade düşünen arkadaşlar için kıymetli dostlar. Ne yapıp ne edip bugünü bizim 63.840'ın üzerinde kapatmamız gerekir. 64 binden kapatırsak yeme de yanında yat. Tamam, güzel, bir sorun yok. 64 bin üzeri kapanış arıyoruz kıymetli dostlar.
bugünü 64.000, yarını 64.000, öbür günü 64.000 üzerinde 3 günlük kapanış gelirse Bitcoin yükselişine kaldığı yerden devam edecek demektir sevgili dostlarım. Yani şey yaptığınızda, baktığınızda hani canınız sıkılmasın. Neyi takip edeceksiniz gün içerisinde baktığınızda gece kapanışında neyi takip edeceksiniz? 64.000'in 63.800 de 63.800 akılda kalmaz diye söylüyorum. 64.000'in altında mıyız üstünde miyiz? 64.000'in üstündeysek iyiyiz, güzeliz. 64.000'in altındaysak tehlike devam ediyor demektir. 64.000'in üzerindeysek ilk hedef zaten buradaki çanaktan da kaynak görüldüğü üzere 69.500, sonrası 74, sonrası daha da yukarılar olarak karşımıza çıkıyor. Evet canlar, umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Şu an için Bitcoin'de bu düşüş bitmiş, yönünü hafif de olsa yukarıya doğru çevirmiş olarak görünüyor. 64.000 üzerinde kapanış arıyoruz. 64.000'in altındaysak risk, tehlike devam ediyor demektir. Anlattıklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi. Gönül rahatlıkla bu lafı da söylediğime göre kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.